Merhabalar HD Doğa kanal izleyicileri. Bugünkü videomuzun konusu elma ağaçlarında elmada çeşit değiştirme arkadaşlar. Tek çizik kabuk altı ve yarma elma aşısı yapacağız. Şimdi videomuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar, hijyen kurallarına uyacağız. Öncelikle bıçaklarımızı dezenfekte yapalım. Elmada yarma aşısı çabuk kapatır, sağlıklıdır, yapılabilir. Testereyle kesmiş olduğumuz kısımları yeni doku ortaya çıkması için, kallus oluşabilmesi için şu şekilde perdahlıyoruz arkadaşlar, tazeliyoruz. Ölü dokuyu aldık. Ağlama yapıyor sanki ağacımız. Eğer ağaçta ağlama olduğunu görürseniz yapmanız gereken alt kısımlardan şu şekilde kalın dokuya gelecek şekliyle çizmeniz gerekiyor. Bunu yapmamızdaki amaç aşağıdan tahliyeyi vereceğiz. Daha sonraki süreçte aşı kalemlerimiz boğulmayacak. Bu görmüş olduğunuz elma ağacımızı kalem olarak kullanırken pişkinleşmiş bir yıllık sürgünleri kullanacaksınız. Bir yıllık sürgünlerin üzerinde meyve gözü olmaz. Mecbur kalmadığınız müddetçe 2 yıllık sürgünü kullanmayın arkadaşlar. Eğer 1 yıllık sürgünleriniz yeterli pişkinliğe uğramamış veya büyüklükte değilse 2 yıllık sürgünleri kullanabilirsiniz. Bakın şu sürgün uçlarına geldiğinizde hafif elinizle dokunduğunuzda esneyen veya kırılan yerler varsa buralar aşı kalem olarak kullanılmaz. Şimdi biz bu ön kısımdan 3'er göz üzerinden aşı kalemimizi açıp şimdiki aşımızı kabuk altı olarak yapacağız. Üstteki aşımızı da normal yarma aşı şeklinde ayarlayacağız arkadaşlar. Bu kısmı açacağımız için 1, 2, 3 göz üzerinden kalemimizi ayarlıyoruz. Bu incelik yeterli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalemimizi ince bir şekilde açtık. Şimdi bu kalemin yuvaya daha hızlı bir şekilde üstten çaktığımızda girebilmesi için de uç kısmından dil açıyoruz yatay bir şekilde. Şu kısımları alabilirsiniz. Şu kısımları. Normalde kabuk kısmından da kenar kısımlardan da dış kabuk dediğimiz koruyucu tabakayı çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şu dış kabuk dediğimiz kahverengi tabakayı hafifçe soyabilirsiniz. Şu mantıkla arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda yeşil tabakayı oluşturduk. Ölçümüzü aldık. Kalemimizi buraya çakıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kalemimizin bir tanesi hazır. Şimdi 1, 2, 3. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi iç kısımları tamamen oturdu. Şurada görmüş olduğunuz kabuk kısmını şu şekilde kesebilirsiniz. Bu kısımlara aşı macunu da sürebilirsiniz. Sürmeseniz de hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Birini süreceğiz, birini sürmeden deneyeceğiz. Önemli olan aşınızın hava almaması. Arkadaşlar her ihtimale karşı ben aşı macunu kullanmasından yanayım. Kullanmasanız olur mu? Olur. Herhangi bir problem olmaz. Hem hava almaması hem de toprakta hastalık varsa aşıya denk gelmemesi adına aşı macunu kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci aşımız olan yarma kalem aşısı için kalemimizi açıyoruz.
Evet arkadaşlar, toprağımızı dolduruyoruz. Herhangi bir şekilde toprağı ıslamanıza gerek yok. Bahçedeki toprağınız olur. Talaş varsa talaş tarzı şeyleri de kullanabilirsiniz. Bir göz dışarıda kalacak şekliyle yapıyoruz. Topraktaki amaç kalemlerin su kaybını engellemek. Toprağı çok sıkıştırmadan yapıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Sıkıştırırsanız alttaki gözlerde patlama olduğunda gözleri gelişimini engellersiniz. Şimdi burada yapmanız gereken, yağmur yağdığında içinde su birikip çürütmemesi adına buralara tahliye delikleri açmanızda fayda var. Evet arkadaşlar, bu aşımız tamam. Görmüş olduğunuz gibi bunu kabuk altı şeklinde yaptık arkadaşlar. Tek çizik atıp çiziğin ortasına kalemimizi yerleştirdik. Bunu da normal yarma kalem aşı şeklinde yaptık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Doğada kalmanız dileğiyle kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.